Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. 6x6 zeka küpü çözümüyle yeniden karşınızdayım. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bölüm bölüm anlatacağım bu küpü. Öncelikle bu küpün tanıtımını yapayım. Bu küp çift sayılı bir küp. Bu nedenden dolayı çift sayılı küplerde orta noktalar sabit değildir. Bakın şöyle göstereyim. Orta noktalar bozuluyor. Tek sayılı küplerde orta noktalar sabit oluyor. Yani bu küp 4x4 küpe çok benziyor. Çözümü de 4x4'ün kurallarıyla çözeceğiz. Öncelikle 3x3 küpü kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Bu 3x3 küpten sonraki küplerin asıl mantığı şudur. 3x3 küpe benzet, ondan sonra çözdür. 3x3 küpe nasıl benzeteceğiz bu küpü? Şöyle benzeteceğiz. Öncelikle orta noktaları yapacağız. Orta noktası bu küpün kaç tane? 4'ün 16 tane kare var. Bakın her yüzeyde şöyle. Öncelikle beyazı yapacağız. 16 kare. Sonra sarıyı yapacağız. Sonra turuncuyu yapacağız. Sonra yeşil yapacağız. Kırmızı ve mavi yüzeyleri yapacağız. Ondan sonra şu yan ortaları yapacağız tüm yüzeylerin. En son sarının yan ortalarını da yaptığımızda 3x3 küpe benzemiş olacak. Ve bundan sonra 3x3 küpün formülleriyle çözeceğiz. 4x4 küpte çözerken 3x3 formülleriyle çözerken iki yerde hata çıkıyordu. Bunda da bu hata çıkabilir. Bir üstte artı yapma hatası çıkıyordu. Tüm 3 tane artının devamı düzeliyordu. Bir tanesi ters geliyordu. Bir de köşe yerleştirme hatası vardı 4x4 küpte. Bu küpte de bu hata çıkabilir. Çıkarsa 4x4'teki formüllerle çözeceğiz. Bir de bu orta noktalar sabit olmadığı için orta noktaların renklerinin yerlerini bilmemiz gerekiyor. Eğer bu yerleri bilmez isek orta noktaları yanlış yaparız. Bunu ben şöyle formalize ettim. Beyaz bana bakacak şekilde küpü tuttuğumda beyazın tam karşısına sarı rengi koymam gerekiyor. Beyazın sağında kırmızı, solunda turuncu olması gerekiyor. Üstte mavi, altta yeşil olması gerekiyor. Üstte yeşil, altta mavi yaparsanız küpümüz ters olmuş oluyor ve çözülemiyor. Bu nedenden dolayı bu renk yönlerini iyi bilmemiz lazım. Tekrar ediyorum. Beyaz bana bakacak şekilde tuttuğumda beyazın karşısında sarı olması gerekiyor. Beyazın sağında kırmızı, solunda turuncu olması gerekiyor. Üstte mavi, altta yeşil olması gerekiyor. Şimdi küpümüzü hep birlikte güzelce bozalım ve ilk bölüm beyaz ve sarı ortaları birlikte yapalım. Evet şöyle. Küpümüzü iyice karıştırdık bakın. Öncelikle ben beyazdan başlamak istiyorum. Beyazla alakalı şöyle orta dörtlüler yapacağız. Bakın iki tanesi var şurada. Alt beyaz arıyorum. Bakın alt beyaz arıyorum. Alt, orta ve yan beyaz arıyorum. Bakın şurada bir tane beyaz var. Yan beyaz. Bunu şuraya aldım. Hareket düzlemini de sola aldım. Aşağı getirdim. Bakın şu şekilde oldu. Alt beyaz bakın şurada var bir tane. Bunu şu şekilde hareket düzlemini değiştirdim. Şu beyazı aşağı aldım ve ilk dörtlü beyazı yapmış olduk. Evet şu şekilde yaptım. Alt beyaz orta. Evet alt beyaz orta. Şöyle yaptım bakın. Şurada. Evet bakıyorum. Alt beyaz orta. Şurada var. Alt beyaz orta. Evet şurada bak hareket düzlemini değiştirdim. Bu beyazı aşağı aldım. Bakın birleşti. Alt beyaz orta arıyorum bakın. Şurada bir alt beyaz orta var. Hareket düzlemini buranın değiştirdim ve geri aldım. Evet. Ve tek kaldı burada. O da nerede? Şurada bakın. Evet. Şurada. Bunu da geri aldığımda bir tane daha dörtlü yapmış olduk. Diğer dörtlümüz evet şurada bozuldu. Bunun hareket düzlemini değiştiriyorum. Ve onu tekrar düzelttiğimde bakın şurası da düzelmiş oluyor. Şimdi bunları yan yana getirelim şöyle. Evet aynı düzleme getirdik bakın. Şimdi diğer beyazları yapacağız. Şurada ikinci karede bir tane beyaz var. Şöyle bakın hareket düzlemini değiştirdim. İleri yaptığımda bunun yanına geldi. Evet.
diğer ikinci sıradaki beyazları arıyorum. Bakın şurada bir tane var beyazımız. Hareket düzlemini değiştirdim. Evet. Şöyle hareket düzlemini tekrar değiştirdim. Oluyor mu bu? Olmuyor. Bunu buraya getirdiğimde bozuluyor. Bu değil bizim aradığımız. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Şurada bakın ikinci sırada var. Evet. Şu ikinci sırayı şöyle yanına götürdüm. Bakın şöyle üçlü oldu. Tek kaldı ikinci sıradaki. O nerede bakıyorum? Bakın şurada. Evet şurada. Bunu da buraya getirdim ve bunu da tamamlamış olduk. Bunu da diğer beyazlarımızın yanına getiriyoruz. Tek sıramız kaldı. Bakın şurada iki tanesi yan yana gelmiş. Yanına şöyle bakın hareket düzlemini değiştirdim. Diğerini de götürdüm. Evet. Bunu hareket düzleminden çıkartıyorum. Son tane kaldı. Bakın şu araya gelecek. Bunu da ileri yaptığımda bu dörtlü tamamlanmış oldu. Şimdi şuranın hareket düzlemini değiştiriyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Bakın beyaz ortaları yaptıktan sonra beyazın tam karşısındaki sarıları yapacağız. Beyazın tam karşısına sarı yapacağız. Şimdiki sarı ortaları tamamlayacağız. Şöyle ikili olmuş üstte. Evet. Şöyle ileri yaptım. Bakın diğer sarı üçlü olmuş oldu ama beyaz bozuldu. Bunu hareket düzleminden değiştirdim. Beyazı geri aldım. Evet. Şimdi şurada bir sarı kaldı. Üst sarı. Bakın o da şurada. Hareket düzlemini değiştirdim. Beyaz nerede? Aşağıda. Bakın bunu ileri yaptığımda evet. Bunu ileri yaptığımda sarı düzelmiş oluyor ama beyaz bozuluyor. Bunun hareket düzlemini değiştirdim. Beyazı eski haline getirdim. Bunu dikkat edeceğiz. Evet. İlk sarı dörtlümüzü yaptık. Şimdi diğer dörtlümüze devam ediyoruz. Evet. Şurada bir üçlü var. Bakın. Evet. Şu şekilde. Şu sarıyı buraya getirdiğimde üçlü olmuş oluyor. Diğer sarıyı da getirdiğimde dörtlü olmuş oluyor. Diğer sarının yanına götürmek için bakın şunu hareket düzleminden çıkartıyorum. Hareket düzleminden çıkarttım. Beyazı bir geri alıyorum. Evet. Şimdi bu sarıyı diğer hareket düzlemine getiriyorum. Beyazı ileri yaptığımda sarılar diğer dörtlü sarılarla buluşmuş oluyor. Devam edelim sarılarımıza. Bakın şurada bir sarı var. Hareket düzleminden çıkartalım. Şöyle. Evet. Evet. Bakın şu alt iki tanesi olmuş. Bir tanesini daha ileri yaptım. Evet. Şu üçlü olmuş oldu ama beyaz bozuldu. Bakın dikkat ederseniz. Hareket düzleminden çıkartıyorum bunu. Şu şekilde beyazı geri alıyorum. Evet. Şimdi bakın üçlü oldu. Bir tanesi nerede? Şurada. Evet bunu da yerleştirdim. Dörtlü yapmış olduğum sarının yanına götürmek için bakın şuraya gelecek bu normalde. Şu beyazı bir geri alıyorum. Sarıyı hareket düzlemine getiriyorum. Beyazı ileri yaptığımda diğer sarılarda olmuş oluyor. Evet. Şimdi bir tane sarı orta kaldı. Şöyle çevirdim. Evet şöyle yaptım. İkinci sıradaki bakın üçlüyü tamamladım. Tek kaldı. Hareket düzlemini şöyle değiştirdim. Geri aldım ve dörtlü tamamlanmış oldu. Sadece bunu buraya götürmek kaldı. Bunu buraya götürmek için bunun tam hizasındaki beyazı bir geri alıyorum. Bu sarıyı hareket düzlemine getiriyorum. Şu şekilde hareket düzlemini getirdikten sonra sarıyı ileri yaptığımda sarı ortalar olmuş oluyor. Beyaz ortalarda bozulmamış oluyor. Evet. İlk bölümde beyaz ortayla sarı ortayı yaptık. Bir sonraki hafta turuncu ortayla yeşil ortayı yapacağız. Turuncu ile yeşil ortayı yapacağız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olur ve serimizi kaçırmamak için zil butonunu basarsanız çok seviniriz. Like atmayı unutmayın. Like çok önemli. Bir like sizin için çok basit ama daha fazla kişiye ulaşmamız için çok önemli bir şey. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.